Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ülke olarak, millet olarak tarihin belki de en zor zamanlarından birisini yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Kelamın sustuğu, kelimelerin anlamını yitirdiği bir yerdeyiz. Küçük acılar için çok şey söylenebilir. Ama böylesine büyük acılar bizi daha çok sükuta davet eder. Bizi sadece susturur, susturmalı da. Deprem bölgesinde bizzat şahit olduğum bunca acının üzerine söylenecek bir şey bulmakta zorlanıyorum. Bağışlanmamı umarak birkaç kelam etmeye çalışacağım bugünkü dersimizde. Canlarımız enkaz altındayken size vaaz edecek değilim. Bugün herkesin pek çok sözü erteleme günüdür. Bugün taziye günüdür, teselli günüdür. Bugün umutları yeniden yeşertme günüdür. Her cana kavuşmak için dua günüdür. Elleriyle beton kazıyıp can kurtaran kardeşlerimize minnet ve şükran günüdür. Her evi bir hayır kurumuna dönüştüren böyle aziz bir millete sahip olduğumuz için iftihar günüdür. Biliyorum, bugün deprem üzerine temelsiz sözler etme zamanı değildir. Yüreklerimizdeki zelzeleleri dindirme zamanıdır. Sadece toprak altındaki fay hatlarına değil, bizi millet yapan o değerler sistemimizin üzerine dayandığı fay hatlarına hep birlikte dikkat kesilme zamanıdır. Kardeşlerim, bu millet çok acılar çekti. Çokça darlıklar, nice işgaller gördü. Vuruldu, yandı, sele kapıldı. Yangınlar gördü, seller gördü. Bunların çoğunu tarih kitaplarında okuyoruz. Bazılarına bizzat şahit olduk. Bugün ise canımız tarifsiz yanıyor. Evet, bugün bizler tarihin kendisiyiz. Çaresizliğin tam ortasındayız. Yüreğimiz kanamakta. Şimdi çocuklarımıza onurla okuyacakları yeni bir tarih yazma zamanı. Toprağımız sarsıldı. Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Antep'te, Malatya'da toprağımız sarsıldı. Fakat aziz milletimiz sarsılmadı. Sarsılmayacak inşallah. Unutmayalım ki insanlığımızın sarsılması, inancımızın sarsılması, yeryüzünün sarsılmasından daha yıkıcıdır. Yüreklerimizi parçalayan bu acı bizi yekpare yaptı. Yek vücut olduk. Derdimizden inşallah devalar çıkaracağız. Sancılarımızdan şifalar bulacağız inşallah. Hayatın kaçınılmaz acıları, umulmadık kederleri, tahmin edilemez kırıklıkları karşısında kendi içimize döndük. Aramızdaki yabancılıklar kalktı, sınırlar eridi. Artık aynı duanın avuçlarında birer can olduk, bir olduk, birlik olduk. Birbirimiz için var olmayı öğrendik. Tanımadığımız insanların nefesleriyle nefes aldık. Can bahşedilenlerin haberleriyle heyecanlanıyoruz bir haftadır. Bakın enkaz altından çıkan her canla nasıl da seviniyoruz. Bebeklerin o şaşkın bakışları sona erince, çocukların masum bekleyişleri bitince, yetişkinlerin acı çaresizliklerinin kurtuluşa erince nasıl da seviniyoruz milletçe. Hiç tanımadığımız insanların nefes alışıyla sevinmeyi öğretti bize bütün bu olanlar. Öyleyse değerli kardeşlerim, şimdi aldığımız bu dersi tamamlama zamanı. Gelin hep birlikte birbirimize teselli olalım. Değerli kardeşlerim,
Betonların üzerimize devrildiği bugün, kardeşliğimizi ayağa kaldırma zamanıdır. Şehirlerin yıkıldığı bugün, merhametimizle yeni şehirler kurma vaktidir. Yolların kesildiği bugün, gönüllerden gönüllere gizli yollar keşfetme günüdür. Bugün diriliş günüdür kardeşlerim. Ölüden diri çıkaran Yaradan, bunca ölümden nice eşsiz dirilişler çıkaracaktır. Buna imanımız tamdır. Gün, iyilik ve merhametle yeniden ayağa kalkma günüdür. Yüreklerdeki umudu yeşertme zamanıdır. Yaraları şefkatle sarma günüdür. Gün, toplumsal birliğimizi dosta düşmana gösterme günüdür. Gün, yaralı yürekleri, imanlı gönülleri birleştirme günüdür. Kardeşlerim, böylesi vakitler, kıyamet aşısıyla aşılanma vaktidir. Öğrendiklerimizi hep birlikte gözden geçirelim. O ertelediklerimizi, sona bıraktıklarımızı, ihmal ettiklerimizi, önemsiz sandıklarımızı, kenara ittiklerimizi bugün önceleyelim. Betonla yükselen şehirler yerine sevgi ve şefkatle genişleyen, merhamet ve rikkatle enginleşen şehirler inşa edeceğiz inşallah. Aziz Peygamberimizin kurduğu kutlu Medine medeniyetini model alıp birbirimize nezaket ve incelik, lütuf ve kardeşlik borçlu olduğumuzu bugün bir kez daha hatırlayacağız. Bu soğuk günlerde bedenimizin bağışıklık sistemini güçlü tutmak ne kadar önemli ise, ruhi, manevi, toplumsal bağışıklık sistemimizi de güçlendirmek bir o kadar ehemmiyetlidir. Bir taraftan ekmeğimizi bölüşürken, diğer taraftan toplumsal birliğimiz ve dirliğimiz için azami çaba göstermeliyiz. Bir taraftan gönülleri birleştirirken, diğer taraftan her türlü ötekileştirici dil ve söylemden uzak durmalıyız. Toplumsal barışımıza her zamankinden daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, değerli kardeşlerim, bu musibetler er veya geç sonunda geçecektir. Ancak bu tür dönemlerde açılan gönül yaraları var ya, işte o yaralar kolay kolay iyileşmeyecektir. Bunu lütfen daima hatırda tutalım. Aziz kardeşlerim, 10 binleri bulan merhumlarımız var. Onların her bir canı Rahman'a teslimdir. Her biri manevi şehit hükmündedir. Onlar bir daha ölmeyecek. Ölecek olan biziz. Hepimiz onların gittiği yere gideceğiz. Gücümüzü hayatta kalanlara çevirelim. Keşke olmasaydı diye dövünmek yerine bugün bize düşen ne diye onarıcı ve umut verici tavrımızı ortaya koymaya davet edelim. Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabbe karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle, şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir, milletimizin görevidir. Bu gibi durumlarda devletin konumu Hazreti Süleyman kıssasındaki annenin konumu gibi olmalıdır. Hani meşhur hikayedir. Kaybolan çocuk üzerinde iki kadın aynı anda annelik iddiasında bulunur. Hazreti Süleyman hükmünü verir. Çocuk ikiye bölünecek, her bir yarısı bir kadına verilecektir. Gerçek anne derhal atılarak bütün davasından vazgeçer. Zira anne için asıl olan çocuğun yaşamasıdır. Devlet de anne gibidir. Devlet için asıl olan millet olduğu gibi, millet için de asıl olan devleti yaşatmaktır. Bugün bütün siyasi düşüncelerimizi
bir tarafa bırakıp kenetlenme günüdür. Her an, her dakika kesintisiz bir enformasyon, dezenformasyon bombasına maruz kaldığımız bu günlerde, kusura bakmayın ama o çok bilmişlik vehmine kapılıp, buyurgan bir üslupla sahada canla başla koşturan kardeşlerimizi söylemlerimizle incitmekten ne olursunuz sakınalım. Medyayı, sosyal medyayı, hakkı, sabrı, merhameti birbirimize tavsiye edenler platformuna dönüştüremez miyiz? Dil ile, kalp ile yaptıklarımızı parmaklarımızla yıkıyoruz. Tuşlara basan parmaklarımıza da şefkat ve merhamet öğretme zamanı gelmedi mi? Değerli kardeşlerim, elbette el açıp Rabbimize yönelmek, ona dua edip yalvarmak bugün çok önemlidir. Ancak bilinmeli ki en kabule şayan dua fiili duadır. Rabbimizin de inayetiyle yaşadığımız bu sıkıntılar geçecektir. Ancak bugünlerde yapacağımız erdemli ve ahlaki davranışlarımız, iyiliklerimiz kalıcı olacaktır. Bugünden itibaren dualarımızı büyük bir iyilik hareketine dönüştürelim. Bugün iki evi olan herkesin bir evini kardeşiyle paylaşma günüdür. Bunu tekrar ediyorum. Bugün iki evi olan her kardeşimizin, herkesin bir evini kardeşiyle paylaşma günüdür. Bugün herkesin bir kardeşini hanesinde misafir etme günüdür. İşte en büyük dua budur. Bugün depremzedelerin değil, varlık ve servet sahiplerinin imtihan günüdür. Sahip olduğumuz servetlerin bizleri kurtaracağı gündür. İlahi rahmeti celbedecek, bela ve musibetleri def edecek en büyük dua bu zor zamanlarda büyük bir iyilik hareketi başlatmaktır. Herkesin birbirine iyilik yapmasıdır ve bunun da başladığını görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bölgede gerekli olan şeylerin özellikle maddi boyutlarıyla yapılacağından kuşkum yok. Enkazlar kaldırılır, evler yeniden yapılır, hayat normale döner. Fakat daha önemli bir iş var. Nedir o? İşin insani, manevi yönünü ne yapacağız? Millet olarak yapacağımız ikinci büyük vazife, tüm ilmi, fikri, düşünsel müktesebatımızla, üniversitelerimizle, diyanetimizle, milli eğitimimizle, sivil toplum örgütlerimizle tek tek her acılı haneye sadra şifa olacak bir seferberlik başlatmamız gerekecektir. Depremin maddi yaralarını sarmak kolaydır kardeşlerim. Asıl olan manevi yaralara merhem olmaktır. Bu konuda konuşacak hocalarımızdan hasseten bir ricam olacaktır. Bu konuda bir söz söyleyeceksek lütfen 1000 düşünelim. İlahi adalete gölge düşürecek, insanın sorumluluklarını yok sayacak, deprem şehitlerini itham edecek söylemlerden kaçınalım. Risaleti Muhammediye'yi rivayete feda edecek zayıf ve uydurma haberler üzerine fikirler inşa etmekten uzak duralım. Hep beraber depremin manevi yaralarını nasıl saracağımızı öğrenmek için oturup ders çalışalım. Depremden sonra ilmihallerimizi yeniden gözden geçirelim. Artık binaya girmenin adabından önce bina yapmanın farzlarını konuşalım. Şehre girme duasından önce şehirler kurulurken işlenen haramları anlatalım. Değerli kardeşlerim, ilahi vahyi bir bütün olarak ele aldığımızda, insanı, vahyi, kainatı birlikte ele aldığımızda görürüz ki her şeyden önce bu tür musibetler birer ilahi afet değil, birer ilahi ayettir. Bu büyük ayetleri ibareler üzerinden değil, ibretler üzerinden okumalıyız. Evreni, kainatı, coğrafyayı,
fizik alemini bilmeyen bir kardeşimiz, depremin metafiziği üzerinde konuşmaya cüret etmemelidir. Ülkemizin yarınlarını inşa eden öğretmenlere ve din görevlilerine birer çağrıda bulunmak isterim. Değerli öğretmenlerimiz, bu büyük musibet, umulmadık müfredatlar koydu önümüze. Acılarla yoğrulan coğrafyada yavrularımızın her birinin dimağına ve gönüllerine yeniden umut inşa etmek sizlerin vazifesidir. Bugün her birimizin birer umut muallimi olması gerekiyor. Umut muallimi. Bugün okulun yalnızca 4 duvar arasında 40'ar dakikalık fasılalarla koridorlara hapsedilemeyeceğini göstermek için hayatın kendisini okula, eğitime çevirecek metotlar bulmamız gerekiyor. Gün her zamankinden daha çok çalışma, üretme, fark etme günüdür. Bir çağrım da din gönüllüsü kardeşlerime, ülkemizin din gönüllüleri, emekli bir mesai arkadaşınız olarak size sesleniyorum. Bugün sizlere daha büyük görevler düşüyor. Bugün o güzel ezanınızın ulaştığı, ulaşmadığı her kulağa kalbinizle de dokunma zamanıdır. Mihrap, peygamberlerin makamıdır. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. O nasıl ki alemlere rahmettir, sizler de bütün alemlere rahmet olma çabası içerisinde olmak durumundasınız. Madem onun makamındayız, bugün o makamın hakkını verme zamanıdır. Kadınlara hürmetkar olmak, çocuklara merhametli olmak zamanıdır. Her zamankinden daha fazla. Sokağı ihmal etmeme vaktidir. Solan çiçeği, üşüyen kediyi bile koruma zamanıdır. Kıymetli kardeşlerim, son olarak bir hususu ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu fani dünyaya kalmaya gelmediğimizi, buranın göçebesi olduğumuzu hatırlama vaktidir. Alemlere rahmet peygamberimizin kısaca dinlendiği bir ağaç gölgesi saydığı bu dünyanın hakikatini anlama vaktidir. Hani benim ve dünyanın misali bir ağaç gölgesinde kısa bir süre dinlenen bir yolcunun misali gibidir. Yolcu yolunda gerek. Yolda kalmayalım artık. Yol olalım, yol alalım kardeşlerim. Yaşamak aslında acımaya razı olmaktır. Biz bazen çocuklarımıza dünyayı çok toz pembe gibi gösteriyoruz. Oysa yaşamak acımaya razı olmaktır. Can taşımak acıtır. İşte tam buradayız. Bu ana kadar bizden öncekilerden ibret aldık. Bundan sonra sonrakilere ibret olacağız. İş başa düştü kardeşlerim. Hayatın beklenmedik acıları, önlenemeyen kırıklıkları, aramızdaki yabancılıkları eritmek için, ötekileştirmeleri sonlandırmak için, o bencillikleri onarmak için, uzaklıkları yakın etmek için eşsiz bir fırsatla karşı karşıyayız. Bunca acının içinde güzel olanı birbirimizin nefesiyle nefeslenmemiz, birbirimize bahşedilen canla ferahlanmamızdır. Maddi yıkımın getirdiği bu manevi onarım önemli. Betonların devrilmesiyle ayağa kalkan kardeşliği görmek çok önemli. Canlarımızın kaybıyla birbirimize can olmamız, birbirimizin sevinciyle sevinmemiz, ah ne kadar önemli. Tekrar rahmeti Rahman'a kavuşan her kardeşimize rahmet diliyorum. Aziz milletimize sabri cemil niyaz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah, aziz milletimizden hifz-u inayetini esirgemesin. İmdat diyen her canımıza ulaşmayı nasip eylesin. Yaraları sarmak için milletçe seferber olmayı lütfeylesin. Yardımcı kuvvetlerimizi Ruhul Kudüs ile teyit eylesin. Amin.
Amin. Amin.